Real Madrid'de Benfica maç öncesinde basında yer alan haberler. AS gazetesi, Marca gazetesi Arda Güler ve Real Madrid için neler yazdı? Jude Bellingham vermiş olduğu röportajda neler söyledi? İspanyol ve yabancı taraftarlar Arda Güler'in performansı hakkında ne düşünüyor? Milli takımımızın yeni kalecisi belli oldu. Jose Mourinho hangi Real Madridli futbolcuya laf attı? Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar, yarın günlerden Şampiyonlar Ligi, günlerden Arda Güler, günlerden Real Madrid olacak. Bu sefer belki de Arda Güler kabuğunu kırıp içindeki savaşçıyı ortaya koyacaktır. Ondan her zaman ümidimizi kesmiyoruz dostlar. Onu her zaman destekliyoruz. Sadece biz değil, bütün yabancı taraftarlar son maç performansını yerlere göklere sığdıramamışlar ama bizim ülkemizin insanları deliler gibi eleştirmiş. Benim videomun altında yorumları okuyorum arkadaşlar. Bayağı bir eleştiri olmuş Arda'ya. Neden bu kadar oldu bilmiyorum. Yani ikinci yarı bence gayet performansı güzeldi. Ben de diyorum bak. Bir Arda değil 10 Arda olması lazım Bellingham'ın yokluğunda. Ama yapacaktır, güveniyoruz arkadaşlar. Bu sezon La Liga'da en çok gol pozisyonu yaratan oyuncu kim biliyor musunuz? Beğenmediğiniz Arda Güler 55 gol pozisyonu yaratmayla. Lamine Yamal 54 pozisyonla ikinci, dünya yıldızı dediğiniz ikinci sırada. Hiç beğenmediğiniz, koşmuyor, yürümüyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor dediğiniz adam 55 gol pozisyonu yaratmayla La Liga'nın zirvesinde. Ben bir şey demiyorum, orada yazıyor arkadaşlar. Veri yazıyor yani. Bu bir yorum değil, bu bir veridir dostlar. Hatırlatma, Rodrigo ve Asensio salı günü Benfica'ya karşı oynanacak maçta yer almayacaklar. Rodrigo zaten kırmızı kart, Asensio sakat mıydı? O da mı sakat? O da mı kart cezalısıydı ya? Evet, sanırım o da kart cezalısıydı. Evet, bu iki oyuncudan eksik bir şekilde gidiyorlar. Evet, az önce demiştik Arda Güler gol pozisyonu yaratmada zirvede. Arda Güler, Exposito, Lamine Yamal ve Kylian Mbappe. Sıralama bu şekilde. Bir Türk La Liga'nın zirvesinde. Evet, gelelim zabıtaya. Jude Bellingham beni hala rahatsız eden bir futbol anı. Bundesliga şampiyonluğunu son günde kaybettik. Bunu gündeme getirdiğin için teşekkürler diyor ve gülümsüyor. Ve jopunu oradan da yavaş yavaş gösteriyor sanki. Bellingham'a soruluyor. Büyürken kim olmak istiyordun diye. O da diyor ki babam. Bellingham, kariyerimin şu ana kadarki en iyi golümü belki de Slovakya maçında attığım rovaşata vuruşuydu demiş. Evet, o gol de güzeldi arkadaşlar. Zaten Bellingham'ın çok sayılı güzel şeyleri var. O gol de güzeldi. Yarın Estadio Luz'da salı günü, yani Şampiyonlar Ligi gecesi için son hazırlıklar. Haydi başlayalım. Real Madrid'den güzel bir performans bekliyoruz. Arda Güler'in ilk Şampiyonlar Ligi golünü dört gözle bekliyoruz biliyorsunuz. Umarım ilk Şampiyonlar Ligi golünü de Benfica'ya atacaktır. Dediğimiz gibi Arda'nın artık o kabuğuna şöyle bir yumruk atıp, bir tekme atıp, o kabuğu atıp o star ışını bize göstermesi de gerekiyor dostlar. Onu çok seviyoruz. Ona çok güveniyoruz. Globalde sürekli Arda Güler'i hateleyen diye bir hesap var arkadaşlar ve bu hesabın sahibi Türkmüş herhalde. Öyle bir yorum var. Bizim yorumlarda olan Halil miydi neydi? Sen misin yoksa lan o? Sürekli Arda'yı kötüleyen bir çocuk var bizim yorumlarda. Acaba o mu? Vallahi ne geliyorsa bize bizden zarar geliyor zaten. Ben anlamadım ya. Elin adamı bize dokunmuyor. Biz kendi aramızda, içimizde birbirimizi yiyoruz. Yani birbirimizi yüceltmek varken ayıp. Ayıp arkadaşlar. Dostlar, sizden bir ricam olacak. Gerçekten hayallerimiz var. Bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz. Bu videomuza lütfen bir like sayısı arkadaşlar bayağı bir düştü. Like atıp hype haklarınızı kullanırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Arbeloa, Mbappe salı günü Benfica maçında ilk 11'de yer almaya hazır olacak. Onu Real Sociedad maçında riske atmak istemedik ama iyi bir oyuncu. Yani şu biraz gereksiz olmamış mı? Zaten atıyor ki adam, iyi oyuncu yani. Marca'nın haberi dostlar, Vinicius Junior Neymar'ı geride bıraktı. Real Madridli Brezilyalı oyuncu La Liga'da hemşerisinden daha fazla gol attı. Üstelik neredeyse 2 kat daha fazla maç oynamış olmasına rağmen. Neymar bunu 123 maçta 68 gol yapmış, 229 maçta 69 gol yapmış. Neymar başkaydı hocam ya. Arda Güler'in dün attığı çalım ve ardından verdiği pas sonrası Santiago Bernabéu'dan yükselen ses gündem oldu arkadaşlar. Ben size bunu söylemiştim. Real Madrid taraftarının çok az heyecanlandığı bölümden bir tanesiydi koca maçın içinde. Sadece gollerin dışında o ses yükseliyor golde zaten. Ama gollerin dışında böyle hareketlerin olduğu nadir anlardan birisiydi. Real Madrid'de bunu yapabilen çok az oyuncu var şu an. Bir Vinicius Junior yapabiliyor. Onun dışında da yapabilen yok zaten. Hepsi düz oyuncular arkadaşlar. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham dümdüz. Mastantuono çalım atmaya çalışıyor ama asla çalım atamıyor. Mbappe sadece açık alan oyuncusu. Önüne atıp koşuyor. Daralan becerisi yok Mbappe'nin. Ne zaman isterseniz Arda Güler'in seviyesinden bahsedebiliriz.
Elimizde bir cevher var dostlar. Evet, ben de yorumlara bekliyorum. Konuşabiliriz. Eleştirenleri bir görelim. Eleştirenlere karşı siz de cevap yazabilirsiniz. Tabii ki de seviyeli bir şekilde yazarsanız ben cevap veriyorum. Zaten hakaret vesaire bir şey olursa cevap vermiyorum hiçbir şekilde. Seviyeli bir şekilde sizler de tartışabilirsiniz kendi aranızda. Eksik yönlerini yazın. Artı yönlerini yazın. Neden böyle yazın? Veya ortada hiçbir sorun yoksa neden sorun yok? Onu bir şekilde yorumlar kısmına yazın abi. İspanyol Tottenham'ı Real Madrid'i 5-2 yeniyor. Betis'i 5-0 yeniyor. Gidiyor Betis'e kendi sahasında 1-0 yeniliyor. Barcelona'ya 4 atıyor. Ligin son sırasındaki Vallecano'ya 3-0 yeniliyor. Atletico Madrid garip bir takım. Copa del Rey'de Barcelona'yı ezici bir şekilde mağlup eden Atletico Madrid, La Liga'da Vallecano'ya ağır bir yenilgi aldı. Futbolda her şey olabilir. Futbol bu yüzden güzel zaten arkadaşlar. Tahmin edilebilir değil. Arda Güler tıraşlanmış. Ardacığım bir gol atıp ben de bir tıraşlansam artık. Şu bıyıklar ağzımıza kaçtı. Lütfen bir tane gol atarsan sevinirim. Bir tanecik istiyorum. Sonrasına bakarız. Eden Hazard dün gece Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanan maçı izlemek için Bernabeu'ya gelmiş arkadaşlar. O da bir stardı. Arda'mızı izlemiş, Real Madrid'i izlemiş, eski bir dost. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanır demiş bir Real Madrid taraftarı. Ne dersiniz? Vinicius, Mbappe, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Carreras, Militao, Rüdiger, Arnold ve Courtois. Ne dersiniz bu ilk 11'e? 10 numarada Jude Bellingham. Yorumu size bırakıyorum. Bu harbiden gerçekten bu kadro daha mı başarılı olur? Bakın Mbappe yoktu, Mastantuono yoktu, Bellingham yoktu. Real Madrid çok güzel gidiyor. Ben size onu söyleyeyim. Mbappe yokken bile güzel gidiyor. 4 attılar Mbappe'nin olmadığı maçta. Arda Güler bu maçta gol atmasa bile 7.2'lik bir puan. Son derece disiplinli ve yaratıcı bir performansı yansıtıyor. O gerçek bir oyun kurucu demiş bir Real Madrid taraftarı. İşte böyle, işte böyle. Ancelotti yönetiminde neredeyse hiç oynamayan bir oyuncudan Xabi Alonso ve şimdi de Arbeloa için kesinlikle temel bir oyuncuya dönüştü. Bunu hepimiz gördük. İtalyan teknik direktör hariç Ancelotti görmedi demiş. Ne kadar değerli bir oyuncu. Aynen öyle. Ama en çok golü de Ancelotti döneminde attı ya. Vallahi garip. Futbol işte bu yüzden garip. Bazen Arda Güler için sanki bir adım ileri 2 adım geri gidiyormuş gibi geliyor. Gerçekten üzgünüm ama gelişmesi için 10 numarada sürekli olarak oynamasına izin verilmesi gerekiyor. Çok doğru. Hala topu geriden çıkarmamıza yardımcı olmak için çok geriye çekilmesi yönünde talimat verildiğini görüyorum. Bu yeteneğe sadece o ve Ceballos sahip bu arada. Çünkü Tchouaméni ve Camavinga temel işleri bile beceremiyorlar demiş. Çok güzel bir yorum ya. Gerçekten bayıldım. Yani içimizdeki sesi söylemiş o da. Ben bazen sizin içinizdeki ses oluyorum ya. Bu arkadaş da benim içimdeki ses olmuş. Gerçekten öyle. Çok nadir bir oyuncu. Bakın arkadaşlar Real Madrid'de Arda'nın bir kopyası daha yok. Yok yani olamaz. Yok çünkü olsa onu oynatırlar. Real Madrid'de maçın oyuncusunu en çok kazananlar 13 kez Mbappe, 4 kez Vinicius, 3 kez Arda Güler. İlk 3'te Bellingham'ı saymıyoruz hadi bakalım. Bir tane kazanmış zaten. Bu sezon zaten çok fazla forma da giymedi. Giydiği dönemde de zaten Real Madrid böyle aşağı doğru indi performans olarak. Anthony Rüdiger penaltıya neden olduktan sonra Huijsen'e duygusal olarak destek veren ilk isimdi. Rüdiger ayrıca Dean Huijsen'e Real Madrid'e geldiğinde de ona en çok destek verenlerden birisiydi. Onu takıma entegre etti ve korudu. Marca gazetesinin haberiydi bu da. Lider demiş. Vinicius Junior, Real Madrid'de oynamaktan çok mutluyum. Tekrar kazanmak istiyoruz çünkü geçen sezon istediğimizi kazanamadık. Bu benim hayalim demiş. Hem Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyorlar hem de La Liga'da zirveye oynuyorlar. Bakalım sezon sonu bize neler gösterecek. Vinicius Junior penaltısını tekrarlayan Jorginho'ya Instagram'dan mesaj gönderdi. Evet onu etiketlemiş arkadaşlar. Onun penaltı stilini kullandı. Endrick Lig 1'de ayın oyuncusu seçildi. Ligdeki ilk ay arkadaşlar. İlk ay gidiyorsunuz ve ayın oyuncusu seçiliyorsunuz. Tebrik etmek gerekir. İspanyol stoper sahada kalan son oyuncuydu ve taraftarlara destekleri için teşekkür etti. Dean Real Sociedad'ın tek golünde yol açan penaltıya sebep olmuştu arkadaşlar ve gitmiş ve taraftardan özür dilemiş. Taraftar da onu alkışlamıştı. Böyle olması gerekiyor. Real Madrid, Soboslai'yi transfer etmek için Liverpool ile resmen iletişime geçti. Real Madrid, Macar yıldızı ikna etmek için devasa bir maaş teklif etmeye hazır. Arda Güler'e az süre alıyorsun diye dalga geçen bir adam. Arda Güler'in mentalini düşürmeye çalışan bir adam. Sen de gelsen Arda çökmeyecek ulan. Arda'yı Bellingham çökertemedi. Arda'yı Real Madrid'deki lobiler çökertemedi. Arda'yı Ancelotti çökertemedi. Arda'yı son dönemdeki Xabi Alonso çökertemedi. Kimse çökertemedi. Sen de çökertemezsin. Çünkü Arda seni yendi bir kez. Gel ulan. Bırakın gelsin.
Son dakika. Arnold Benfica maçında ilk 11'de başlayacak kararı verildi. Marka'nın haberi. Evet dostlar, o da bir İngiliz. Bellingham'ın kankası Bellingham getirdi zaten büyük ihtimalle. Bunu çünkü biliyorsunuz takımı yönetiyor Bellingham. Ve Arda'nın da oyun oynamasını engelleyen bir arkadaş. Çok iyi bir futbolcu ama Arda'ya pas verilmesi gereken yerde uzun oynayarak, uzun paslarla çıkarak Arda'nın orada etkinliğini azalttı. Zaten Trent çıktıktan sonra Arda Güler oynamaya başladı ikinci yarıda. Arda Güler'in oyunu çok fazla etkiliyor. Yorumu da sizlere bırakıyorum. Ben attım buraya bombayı, sizde. Carvajal sadece ismine dayanarak ilk 11'de yer almayı beklemiyor. Oyuncu sadece saygı görmek istiyordu. AS gazetesinin haberi. Ne saygısı kardeşim, bu takımda Ronaldo'yu ıslıkladılar ya. Cristiano Ronaldo'yu ıslıkladılar. Manchester United'ın sezon sonunda yollarını ayıracağı Altay Bayındır Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Abi ne kadar kalabiliyorsanız Avrupa'da kalın. En kötü takımı da olsa Avrupa'da kalın bizi temsil edin. Dönmeyin abi şuraya. Montella, Ersin Destanoğlu'nun bugünkü performansından çok etkilenmiş. Dünya Kupası'nda kaleyi Ersin'e emanet etmeyi düşünüyormuş. Sıkıntı kardeşim ya. Vinicius Junior. Şimdiye kadarki en sevdiğim takım arkadaşım kim mi? Karim Benzema. Sadece birbirimize bakarak birbirimizi anlıyorduk. AS gazetesinin haberi bu da dostlar. Benzema ile çok iyi anlaşıyorlardı gerçekten de. Ve son maçta arkadaşlar Arda Güler'in şut vurduğu üstten dışarı giden şutta Vinicius Junior bayağı bir Arda'ya el kol yaptı. Onu da gördük dostlar. Yani yapmayın abi şu çocuğa artık şunu ya. Hep mi siz vuracaksınız ya? Hep mi siz atacaksınız ya? Siz misiniz oğlum Real Madrid? Ya futbol siz misiniz abi? Vallahi bir salın ya. Bunlar yüzünden zaten belki de özgüven gidiyor. Arkadaşlar bak yine el kol yapmış. İzledim özeti tekrardan. Delirdim ya. Jose Mourinho Real Madrid Cristiano Ronaldo'nun yerini asla dolduramaz demiş. Kime gidiyor bu laf? Mbappe'ye. Kendisini Ronaldo zanneden Mbappe'ye gidiyor. Arbeloa demişti ki bir Ronaldo daha gelmez ama sanki Benzema bundan esintiler veriyor bize demişti. Futbol efekti olarak asla bir Ronaldo değil. Sayı olarak, gol sayısı olarak yaklaşmış olabilirsin ama hiçbir zaman bir Ronaldo güveni vermiyorsun. Ronaldo gibi çalım atamıyorsun. Ronaldo gibi bir lider de değilsin takım içinde. Değilsin abi. Sadece egonuz var sizin. 66 yaşındaki Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval Festivali'ndeki fotoğrafıyla gündem oldu. Arkadaşlar yani bizim yaş 33, adam benim 2 katım, 3 tane kadınla takılıyor. Bizim bir tane bile kız arkadaşımız yok. Baba nasıl oluyor bu? Bunu bana bir açıklayın abi. Para değil mi? Peki. Evet dostlar, bir magazinsel haberle videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutma. Videomuza like attıktan sonra hype haklarını da kullanmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.